Evet, herkes hoş geldi. Bugün bir Hint masalı okuyacağım minik bir ama asıl Hint mitolojisi anlatacağım. Tabii böyle garip geliyor, bana. Dedim cosplay yapacağım ama o kadar da ekipmanım yoktu Hint, olaylarına karşı. Hani canlı renkler giyineyim dedim. Bu yazdan kalma bir pareo ama gerçekten Hint ezgileri bence taşıyor. Yastıklar falan mor renk. Böyle bir hazırlık yaptım. Tabii Hindistan'da böyle topuklu ayakkabılar falan yok. Parmak arası terlikle gezmem lazımdı ama, ocak ayındayız. Ocağın son günündeyiz. Bu soğukta ancak bu kadar Hint olabildim. Bakarsanız şöyle size bir yakından da göstereyim kendimi. Şöyle. Bunu da yaptım. Böyle bir bindi derler buna. Bir şöyle, evet, ASMR ya da ASMR yapmayı düşünüyorum ama, şöyle, yani, hani, o tür bir mikrofon arayışım sürüyor. Açıkçası sanırım buldum. Yani, dediğim gibi size aslında bir, ninni okur gibi, ninni demeyeyim de böyle uyumadan önce, uykudan önce masal gibi. Çünkü gerçekten çok arkadaşım var, ASMR ile uyuyor ve ben de, hani, masalları, bu şekilde okuyabilirim diye düşünüyorum. Güzel olur. Böyle bir anne şefkatiyle usulca tatlı tatlı. Dediğim gibi, yani, ben bu konuda bazı teknik arayışlar var ve bunun, canlı yayınla olmayacağını da fark ettim. Bazen 2 ayrı kayıt yapıyorsun ya da belki bulabilirim ama canlı yayın, yani, böyle ses kayıtları için çok riskli ortam. Yani, yandan bir araba geçer, o gürültü gelir falan filan, yani. Böyle teknik meseleler var. Dediğim gibi ben böyle her gün farklı bir dekor içinde olmaya da çalışıyorum. Biraz böyle zenginleştirmek istiyorum size. Yani, hani, şeyler olsun biraz, farklılıklar, atmosferler, farklı renkler, işte, mesela bugünkü gibi. Afrika'da da kendimi siyaha mı boyarım bilmiyorum, yani, Afrika masalı mitolojisi okurken falan. İşte böyle. A, teşekkür ederim Yavuz Bey. Evet. Hatta böyle daha loş ışık yapayım mı bakayım ama bence bu gayet güzel canlı canlı. Bir deneyelim. Sonra da başlayayım. Şimdi nasıl oldu? Daha karanlık mı iyi? Daha aydınlık mı iyi? Böyle iyice sarılara büründüm. Thank you very much. Aydınlık iyi değil mi? Bence de bu ışık böyle çok patlıyor. Evet. O zaman ben tekrar ışığı açayım. Yani şimdi yoksa Hintliler böyle mi gözüküyor, o bu falan değil. Yani şalvar da giyerdim de dediğim gibi kış günü penye şalvar pek de olmadı. Böyle yün bir elbise, kazak üstüne bunlarla. Şimdilik böyle artık. Kusurum oluyorsa affola. A! Evet, pembe. Teşekkür ederim. Evet, şimdi ben başlayayım artık ufak ufak. Şöyle, Mahabharata'dan bir kısım okumak istiyordum ama metni incelerken, birazcık altyapı yapalım dedim. Şimdi ben size diyeceğim ki Narayana diyeceğim. Diyeceğim ki bu aslında Vishnu'nun bir avatarı. Vishnu bu şekilde de ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki siz o zaman Vishnu kim? Vishnu ne? Yani Narayana onun tezahürü, yani Vishnu'nun tezahürü bunlar da kim bunlar falan. Yani birazcık
Ay, resmen hale gibi çıktı, başımda hale oldu ya. Şimdi böyle bir şeyler çıkabilir. Yani, bu kimdir, o kimdir, nedir falan diye. Ben size öncelikle bir Vishnu'yu anlatayım dedim. Vishnu'yu anlatmadan önce de şunu belirtmem gerekiyor. Bunları anlatı olarak da yapıyorum. Gözde. Yani en basit dilde anlatıyorum zaten. Şimdi, nasıl diyeyim, kültürlerde, dinlerde biliyorsunuz bir tanrı kavramı var. Kimi, dinin, işte, tek bir tanrısı var. Biz, hani, 3 büyük din tek tanrıya inanıyor ama Hintlerde ise tanrının tezahürü ya da yaradanın farklı tezahürleri var. Yani onlarda bir üçleme inancı var. Şöyle söyleyeyim, yani, aslında bu üçleme şeyde de vardır, Hristiyanlıkta da vardır. Baba, oğul ve kutsal ruh derler falan ya. Yani bunun gibi. Aslında bunu böyle saracaktım da neyse. İşte Hint mitolojisi, Hint kültüründeki olay da bu tanrı ve tanrı tezahürleri, eee, üçlemeden oluşuyor. Brahma yaratıcıdır, başlatandır. Yüce Brahma derler en büyük. Vishnu sürdürür. Daha böyle sanki dişi nitelikte gibi. Yani bir şeyin devamlılığını sağlar, sürdürür, hayatı sağlar. Shiva ise yıkar, yok eder. Shiva'yı duymuşsunuzdur. Hatta Shiva'yı Indiana Jones'ta duymuşsunuzdur. Böyle Shiva, Shakti derler, kalbi çıkarırlar falan. Hani böyle bir şey vardı. Ben çocukken izlemiştim onu. Aklımdan da çıkmıyor. O filmi herhalde Hindistan'da geçen Indiana Jones'u en az 8 defa falan izlemişimdir. Ve orada da böyle insan kurban töreni falan vardır. Shiva derler hep falan, Shiva'ya kurban. Ya eskiden zaten insan kurbanları da oluyormuş. Adak, tanrılara adak, paganizmde zaten bu var ama illa her zaman insan da değil. Biraz da bize tabii bu çok korkutucu gösterilsin diye de böyle yapılıyor. Yani adak bir meyveyi de adayabilirsin. Çünkü tanrılara genelde ya da tanrıya süt falan da adağında bulunurlar. Yani süt, zeytinyağı falan, yani böyle şeyler de var, şarap. Neyse, yani, ve ay ben bunu şey yapamadım, böyle yapayım ya. Durmuyor başımda. İşte gerçekten yani her şeyi tek başına yapınca böyle şeyler oluyor. Ne diyordum? Shiva'ya ayrıca geliriz. O zaman daha Indiana Jones, hatta Indiana Jones filminin değerlendirmesini falan da yapabiliriz. Zevkli olur diye düşünüyorum böyle şeyler. Bakın burada bu vardı, aslında bu falan diye. Böyle videolar yapmayı istiyorum aslında. Neyse. Vishnu da devamlılıkla ilgilidir. Ve ben size şimdi biraz Vishnu ile ilgili okuma yapacağım. Ondan sonra da bir sayfalık bir Hint masalı okuyacağım. O masal çok kısaydı. Dedim tek başına okusam olmaz. Evet, gelelim Vishnu'ya. Okuyacağım bir kitap bir tür sözlük ve size en azından bir açıklama olur. Arada ben de anlatırım. Evet. Başlıyorum. Diğer iki üyesi Brahma ve Shiva olan Hindu tanrı üçlemesinin Trimurti de deniyor buna, oluşturanlardan biridir. Hindular tarafından çok sevilen ve tapınılan bu tanrı Vedalarda önem sırasında ikinci planda kalır. Bu tanrı Vedik ve Veda sonrası olmak üzere iki aşamada incelenebilir. Veda dönemindeki Vishnu, Rig Veda'da diğer tanrılara oranla daha az önem. Veda dönemindeki Vishnu, Rig Veda'da diğer tanrılara oranla daha az önemi vardır. Ona ait 5 ya da 6 ilahı vardır. Onun insansı davranışları olduğu, uzun adımlarla yürüdüğü, vücudunun genişçe olduğu ve bir çocuktan daha kısa olduğu söylenir. En karakteristik özelliği 3 uzun adımıdır ki bu yüzden ona Urugaya geniş yürüyen ve Urukrama geniş adımlayan da denir. Bu adımlarla dünyayı dolaşır. Bu adımlardan ilk ikisi insanlar tarafından görülebilir. Ancak üçüncüsü gökte uçan kuşların bile göremeyeceği kadar yükseklerdedir. Onun en yüksek adımı adeta gökte sabit bir göz gibidir. Yeryüzüne doğru parıldayarak bakar.
Orası onun evidir ve burada tanrılar ve dindar insanlar huzur ve mutluluk bulurlar. Aslında bu 3 adım Güneş'in 3 değişik konumundaki rotasına işaret etmektedir. Bunlar doğuş, en yüksek nokta ve batış noktalarıdır. Bir görüşe göre de ateş, parlaklık ve güneştir. Vishnu'nun ikinci karakteristik özelliği ise onun Indra ile olan dostluğudur. Indra'nın Viritra ile savaşında onu destekler. Bir ilahi de ikisine birden yakarır. Brahmanlar da onlara nitelikler kazandırılır. Brahmanalar da ona yeni nitelikler kazandırılır. Indra da tabii bir tanrı. Size kısaca hani Indra nedir, kimdir? Şöyle. Indra da hava tanrıları ve Vedik toplumun ulusal tanrısıdır. Rig Veda ilahilerin yaklaşık 1/4'ü ona sunulmuştur. Indra zaten çok kurnaz, kılıktan kılığa giriyor. Hava tanrısı zaten. Ve o yüzden çok ilahlar şey yapıyor. Bu da hayatın sürdürülmesi, sürdürme ile ilgili olan bir şey. Şimşekli, yağmurlu fırtına tanrısı diye de geçiyor. Ve her zaman kuraklıkla ve karanlıkla mücadele eder. Onları yenerek yağmur yağdırır, suları coşturur, karanlığı def edip aydınlığı getirir. Evet, şimdi ama konumuz bugün Indra değil. Indra oldukça karışık. Vishnu'ydu. Şöyle. Evet, devam ediyorum. Veda dönemi sonrası Vishnu, Ramayana'da, Mahabharata'da ve Harivamsha destanlarının kahramanları Rama ve Krishna'nın Tanrı Vishnu'nun bir görünüşü olduğu yolundaki düşünceyle 3 destanda Vishnuit bir etki altına alınmıştır. Ayrıca 18 Mahapurana'dan bir kısmı Vishnu, Narada, Bhagavata, Garuda, Padma, Varana, Puranalar doğrudan doğruya Tanrı Vishnu'yu över. Puranalarda Tanrı üçlemesinin Sattva Guna'yı yani merhamet ve iyiliği simgeleyen ikinci üyesi olup kendine var olmuş her şeyi saran koruyucu güç olarak görünür. Dünyanın yaratılışından önce her yere yayılmış olan sularla ilgisi yüzünden ona Narayana, sularda hareket eden denir. Şimdi ben aslında bugün Mahabharata'da Nara ve Narayana ile ilgili bir bölüm okuyacaktım. Şimdi dedim Nara Narayana, evet Vishnu'nun bir tezahürü. Zaten Nara su demek, daha doğrusu Nar, Ayana'da üzerinde gezen, hareket eden demek. Sularda gezinmeyi sağlıyor bu ikisinin birleşmesi. Dedim ki önce ben Vishnu'yu anlatayım biraz. Şöyle, söylemesi de çok. Şesha adlı yılanın üstünde yatar durumda suların üstünde yüzerken resmedilir. Ya şöyle bir şey, zaten yılanlarla ilgili de o kadar kısım var ki bir gün yılanlara gelirsek ama bir bölümde bitmez zaten. Vishnu inananları onu her şeyi yaratan en üstün tanrı olarak kabul eder. Mahabharata'da o Prakapati'dir. 3 durumu vardır. Bir, yaratıcı güç Brahma olarak. Böyle olduğu zaman suların üzerinde uyumakta olan Vishnu'nun göbeğinden çıkan bir nilüfer çiçeğinin içinde Brahma var durumda gösterilir. Yani Vishnu aktif yaratan Brahma'nın gerisindeki temel güçmüş gibi gösteriliyor. İkincisi Vishnu'nun dünyada bedenlenmiş halleri, avatarları. Üçüncü de yok edici güç Shiva, Rudra olarak. Size demin bahsettiğim şeyler. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Bu arada Nilüfer çiçeğine geleceğim. Nilüfer de aydınlanmayla ilgilidir. Nilüfer her zaman yer alır yani bu şeylerde. Suyun üzerinde, çamurda, bataklıkta biter Nilüfer çiçeği ve bataklıkta bile çıkan, böyle yetişen çok yapraklı bir çiçek. Avatarlar da zaten şey gibi düşünün. Bir ruh var, onun bedenlenmiş hali. Aslında biz de avatarız gibi. Avatar filmde var, yani nasıl orada da bir şeye giriyor, oradaki bilinç. Vishnu bilinci de farklı şeylere giriyor diyeyim size.
avatarlara bedenleniyor. Zaten Narayana da onun bir avatarı diye geçiyordu. Vishnu'nun 10 avatarası vardır. Bunlar 1. Matsya, balık demekti. 2. Kurma, kurbağaydı sanırım. Ya ben bunları aklımda kalanlardan söylüyorum. Bunların açıklaması da var da ben yoga hareketlerinden, aslında yoga hareketlerinin de kökeni zaten bu Sanskrit isimlere ve bu hikayelere dayanıyor. Evet, 10 avatarası vardır. Bunlar 1. Matsya, 2. Kurma, 3. Varaha, 4. Narisinha, sanki aslandı bu. 5. Vamana, 6. Parashurmana, 7. Rama, 8. Krishna, 9. Buddha, 10. Kalki'dir. Kalkin. Bhagavata Purana'da ise bunlara ek olarak Purusha, Narada, Nara, Narayana, Kapila, Dattatreya, Yachna, Rishabha, Pirutu, Danvatari, Vedav Yasana, Balarama sayılarak Vishnu'nun 22 tane bedenlenmesi olduğu söylenir. Genel olarak kabul edilen ilk 10 avatarıdır. Matsya yani balık, Hint edebiyatında ilk olarak Shat, Brahta, Tufan efsanesinde görülür. Geçen hafta nedir? Tufan anlattım size. Burada insan ırkının avatarlarından 7. Manu'yu selden kurtarır. Bhagavata Purana bununla ilgili farklı bir mit anlatır. İlk 4 avatara Satya Yuga'da dünyanın ilk dönemi olur. İkincisi kurma, kaplumbağa. Ben kurbağa dedim, kaplumbağa. Evet, kusura bakmayın. Aklımda öyle kalmış. Yani K harfiyle başlayan. İkincisi kurma. Vishnu, Satya Yuga'dan selden kaybolmuş bir takım değerli şeyleri bulmak için kaplumbağa biçiminde doğar. Bu değerli şeyler şunlardır. Amrita, abı hayat suyu. Amrita sanırım Avatar filminde de geçiyordu. Amrita zaten sonsuz hayatın suyu demek. Yani sonsuz hayat sağlayan su. Danvatari, tanrıların doktoru ve Amrita kabını taşıyan demek. Lakshmi, şans ve güzellik tanrıçası. Vishnu'nun karısı. Sura, şarap tanrıçası. Chandra, ay demek. Rambha, güzel kadın örneği olan peri. Ucca iş, Ravas, örnek olarak at. Kaus, Tupha, kutsal mücevher. Paricha, kutsal ağaç. Shurabi, bolluk ineği. Airavata, örneği fil. Şanka, zafer simgesi kabuk. Dhanus, ünlü yay. Visha ise zehir. Yani böyle gördüğünüz gibi böyle bayağı bir şey var. Yani tufan oluyor. Tufandan sonra bunlar aranıyor. Ne bulacağız falan şeklinde. Yani bunların bulunması gerekiyor dünyanın sürdürülmesi için. Üçüncü avatarası Varaha, domuz. Hiranyaksha adında bir kötü ruh denizin altında toprağa delerek gizlenir. Vishnu domuz kılığında 1000 yıl süren bir mücadeleden sonra İfrit'i öldürür ve yeryüzüne çıkar. Narasimha, evet doğru hatırlıyormuşum. İnsan aslan, çünkü böyle bir şarkı vardı, daha doğrusu bir mantra. Narasimha diye geçiyordu ve zaten bunun görselinde aslan vardı. Simha zaten aslan demek diye hatırlıyorum. Narasimha, insan aslan. Vishnu büyük ihtimalle bu yönetmekle ilgili. Vishnu dünyayı zalim Hiranyakashipu'nun kötülüğünden korumak için bu biçimde bedenlenmiştir. Onun oğlu Prahlada Vishnu'ya inandığını söyleyerek babasını kızdırır. Hiranyakashipu oğlu Prahlada'ya türlü eziyetler ederek onu bir inançtan vazgeçirmeye çalışır. Fakat boşunadır. Zalim kral her yerde hazır ve nazır olan Tanrı Vishnu'nun sarayın salonundaki sütunda olup olmadığını merak eder. Prahlada'da öcünü almak isteyen Tanrı Vishnu yarı insan yarı aslan biçimiyle sütunun içinden çıkar ve gaddar Daitya kralını parçalara ayırır. Prahlada efsanesiymiş bu.
Beşincisi Vamana, cüce. Ay başım açılmış. Ay. Şöyle atalım. Hı. Ya aslında bu böyle de değil. Böyle sarılıyor falan da şimdi beceremedim ya gerçekten. Paraşur Paraşurama, batılı Rama. Ha bir dakika Vamana'da kaldık cüce. Bu tip Vishnu'nun 3 adımı ile ilgilidir. Treta Yuga'da dünyanın ikinci dönemi, Satya Yuga aydınlık çağı, Treta Yuga aydınlıktan azıcık karanlığa gitmelerinin başladığı çağ oluyor Treta Yuga. Dünyanın ikinci dönemidir. Daitya kralı Bali, çilecilik ve bağlılıkla tanrılardan 3 dünyayı kazanır. Tanrıların gücü kesilir. Vishnu bunu düzeltmek için Kashyapa ve Ayiditi'nin cüce çocukları olarak doğar. Bali'nin önünde eğilerek ona 3 adım atıp çok toprak kazanmasını teklif eder. Bali bu ricaya uyar. Vishnu cennet ve dünya üzerinde 2 adım atıp durur. Üçüncü adımı Bali'den rica eder. Bu adım cehenneme, Patala'ya giden adımdır. Paraşurama, batılı Rama. Treta Yuga'da Brahman, şöyle söyleyeyim, Jamadagni'nin oğlu olarak doğmuştur. Amacı Brahmaları Kşatriyaların yani askerlerin küstah yönetiminden korumaktır. Ya bir de zaten şeyler var. Kşatriyalar askerler, savaşçılar, Brahmanlar din adamları falan. Böyle de Hint mitolojisi değil, Hint kültüründe zaten kademeler var. Kas sistemidir ya bilirsiniz. Devam edeceğim. Şimdi 7.'yi okuyacağım ama birazcık susadım. Azıcık bir şeyler içeyim. Azıcık şuraya oturayım. Bir yandan şöyle yorumlara bakayım. Biraz buradan mı yayın yapayım? Hadi biraz da buradan. Burası da güzel geldi, rahat geldi bana şimdi. Şöyle işte tek kamera, yani. Devam ediyorum. Evet. Yine kafamı da kapayım ya. Gerçekten çok acemilik yapıyorum ya. Yani olmuyor. Neyse. Evet, 7.'deyiz. Ramachandra, ay benzeri Rama. Ramayana destanının kahramanıdır. Ay soyundan Ayodhya kralı Dasharaha'nın oğlu Rama, Treta Yuga'da zalim Naravana'yı öldürmek üzere bedenlenmiştir. Krishna yani Kara, son dönem tanrıları içinde en popüler olan tanrı Krishna'dır. İnsanları onun Vishnu'nun en mükemmel bedenlenmesi olduğuna inanırlar. Mahabharata ve Harivamsha'da onun pek çok mucizesi ve macerası anlatılır. Ay evet, zaten Krishna çok popülerdir. Krishna'nın da zaten farklı farklı tezahürleri var. Şöyle köşeye sığıştım ama birazcık da böyle oturayım. Buda yani aydınlanmış demek. Budizmin kurucusu Buda'nın Vishnu'nun bir bedenlenmesi olarak öne sürülmüş halidir. Kalkin, beyaz at, Kali çağının sonunda beyaz bir atın üstünde oturur biçimde görünecektir. Kötülere cezasını verip yaratılışı yenileyecektir. Bir dakika, burası benim şimdi çok ilgimi çekti. Şimdi Vishnu'nun tezahürleri için ne dediler? Satya Yuga'da başlıyor dediler. Yani oluyor.
Yani ilk başta aydınlanma çağında başlamış bu. Yani düşünün, giderek karanlık çağ, yani bizim çağımıza doğru geliyor. Şu anda da mesela en hatırlayacağınız Buda'yı bilirsiniz zaten hepiniz. Buda'nın da bir Vishnu'nun tezahürü, avatarı olduğu inanılıyor. Ve beyaz at deyince benim aklıma şimdi mahşerin 4 atlısı geldi. Beyaz atın ne olduğunu bir dakika yapmaya çalışacağım. Çünkü bir tanesi hastalıktı. Beyaz at neydi ya? Sarı olan, sarı var mıydı? Mahşerin. Şimdi hemen ben bilgisayarda arıyorum yani, bir dakika. Ezbere biliyordum. Siyah at, kırmızı at. Ben de yeni keşfettim açıkçası. Şu anda böyle deyince beyaz. Evet. Akademisyenlere göre tamam, beyaz at yani birincisi İsa'yı, kızıl at birincisi kan ve savaşı, siyah at kıtlığı, soluk renkli at yani böyle sarı gibi aslında salgın ve hastalığı. Hatta bizde salgın falan olunca işte, gerçi bu şeye dahil değil, neydi adı? Yani sonuçta Covid için falan da deniyordu bu mahşerin 4 atlısı olayında, ama beyaz at Jesus, İsa. Yani belki de Vishnu'nun diğer avatarı da geldi bile, haberimiz yok falan. Ben birazcık kamerayı böyle çekeyim, ben bu köşeye sığışmış durumdayım. Şimdi daha iyi oldu sanki. Ah, başım açıldı yine. Ben de böyle eğleniyorum. Zaten sonuna geldik. Belki de masal okuman Vishnu bence gayet güzel gidiyor çünkü. Evet, bakalım. Ganj Nehri'nin Vishnu'nun ayağından doğduğu söylenir. Koruyucu ve yenileyici olarak görülen Vishnu çok sevilen bir tanrı haline gelmiştir. Onun 1000 adı Saharasrama vardır. Karısı şans tanrıçası Lakshmi'dir veya Siri de denebilir, Şiri de denebilir. Hani hey Siri diyoruz ya. Cennetin adı Vaikuntha'dır. Binek hayvanı göksel kuş Garuda'dır. Garuda da kartal demek bu arada. Binek hayvanı, yani kartalla geziyor. Garudasana diye bir poz vardır yogada. Binek hayvanı göksel kuş Garuda'dır. 4 eli vardır. Ellerinden birinde bir deniz kabuğu Panchajanya vardır. Birinde müthiş çark silahı Vakrabanha vardır ya da Vajranabaha yazıyor. Vakranabaha da diye okunabilir. Şimdi emin değilim. Üçüncüsünde bir güz vardır ve dördüncü elinde de bir nilüfer çiçeği vardır. Puranalarda Vishnu ile ilgili sayısız ve öykü ve efsane vardır. Ya şimdi mesela bakarsak bir tane elinde deniz kabuğu var. Suyla ilgili bu deniz kabuğu. Ben şimdi hemen mesela düşündüm. Ve mesela bilgiyle ilgili aklıma gelen, çünkü deniz kabuğunun içinde suyun sesi de olur ya. Birinde müthiş çark silahından bahsediyor. Çark benim aklıma Dharmavili hatırlattı. Dharma'nın çarkı. Yani şöyle söyleyeyim. Tibet'te de vardır. Tibet Budizm'de böyle bir çark ve hayatı temsil eder. Aklıma bunu getirdi. Bir güz var. Güz aslında savaşmakla ilgili bir şey, mücadeleyle ilgili ve bir yandan da yok edici bir şey. Diğerinde de nilüfer çiçeği. Nilüfer çiçeği zaten aydınlanmayla ilgili direkt. Lotus. Lotus, nilüfer çiçeği aynıdır zaten. Evet. Vishnu'ya verilen 1000 addan bazıları şunlardır. Achyuta düşmez kalkmaz, düşmez kalkmaz bir Allah vardır derler ya. Ananta sonsuz. Çabur Huca 4 kollu. Ay bunu zor okudum. Govinda'lı şarkıları çok severim. Govinda en sevdiğim herhalde hallerinden bir tanesi. Govinda sığır çobanı. Govinda Jaya Jaya falan bir sürü şarkılar vardır girerseniz geçmişe. Govindalı böyle
hippilerin falan da. Govinda sığır çobanı, Hari sarı, Hari Krishnaları hatırlayın. Bir de sığır çobanı dediğiniz zaman yani insanları falan güden gibi de düşünebilirsiniz zaten. Hari sarı, Hirishi, ay ben bunları zor okuyorum. Hrishikesha, duyu organlarının efendisi, Janardana, insanların taptığı, Keshava, saçlı, Lakshmipati, Lakshmi'nin kocası, Madhusadana, Madnu'yu yok eden, Madhusadana, Madhu'yu yok eden, Padmabha, Nilüfer göbekli, Purushothama, insanların en üstünü, Vasudeva'nın oğlu Krishna. Vasudeva'yı da severim. Bu da şarkılarda çok geçer. Evet. Yani ben dedim kısa mı sürer? Yani yok, başka bu bayağı dolu dolu oldu. Yani Vishnu ile ilgili size hikayeler falan da okurum. Yani ben çok severim yani açıkçası bu hikayeleri ve ne kadar ilginç, öyle değil mi? Yani aslında bunları bir sürü yerde duyduğumuz şeyler ve ama aslında nedir bilmiyoruz sembollerini ve kültür ne kadar birbiriyle geçişli, eklektik. Yani var, nasıl diyeyim? Yani o etkileri farklı farklı şeylerde de görebiliyorsunuz. Evet. Bugünkü yayınım böyleydi. Dediğim gibi sizi böyle farklı şekilde kültürlendireyim dedim. Biraz Hint mitolojisi okuyayım ve Hint mitolojisine giriş yaparken tabii tanrıları tanıtmamız gerekiyor. O yüzden ya belki size böyle Shiva ile ilgili farklı bir video hazırlarım. Bilmiyorum, canlı yayın değil de bugün böyle bir okuma yaptım. Ben çok keyif aldım açıkçası. Hatta bir şeyde böyle ayırdına vardım. Yani benim için de ilginç oldu. Ah evet, bu olabilir diye. Mahşer'in 4 atlısı ya da İsa. Yani aslına bakarsanız Buda da aynı, İsa da aynı. Tüm peygamberleri de aslında Vishnu gibi de görebiliyorlar. Yani bir messenger, yani Tanrı'nın, Yaradan'ın dünyadan gelen mesaj taşıyan insanları, avataraları gibi böyle bakılabilir. Uykunuz gelmiş. Ne güzel işte. Ben böyle tatlı tatlı masal okurken. Ya dediğim gibi masallar da olacak. Teşekkür ederim. Böyle bağışlarınız için, hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Buraya da yorumlara istediğiniz farklı masalları yazabilirsiniz ya da duymak istediğiniz mitolojileri yazabilirsiniz. Dediğim gibi ben aslında Hint'e yeni başlıyoruz. Hint konseptleri daha yaparım. Hint çok geniş ve çok eğlenceli. Tam masal dünyası. Yani benim en sevdiğim mitolojilerdendir. Belki bu soğuk kış gününde bir nebze olsun içinizi ısıtabilmişimdir. Ayrıca şöyle bir haber vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz benim çeşitli üyelik yayınlarım var. Ben bu üyelik yayınlarında aslında benim nasıl diyeyim, altyapımdan da faydalanmak istiyorum. Altyapım dediğim yani bir sürü eğitimler almıştım. Ve çeşitli okumalarım vardır. Astrolojiden tutun çakralara ya da bedendeki ağrıların bizim hangi düşüncelerimizi tezahür ettiğiyle ilgili ve bir de yani açıkçası yani hislerim de oldukça kuvvetlidir. Çünkü kimin haritasına baktıysam, kimle bazı konularda konuştuysam benden fayda gördüklerini söylerler, iletirler ve üyeliklerimde böyle çeşitli okumalar yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ki ben profesyonelim, şöyle yapın, böyle yapın değil. Bir tür sohbet ve danışmanlık gibi böyle bir katkıda bulunmak ve etkileşimde bulunmak istiyorum. Dediğim gibi biraz daha farklı konseptler düşünüyorum üyeliklerde de. Ayrıca zaten burada da devam ediyoruz. Yayınları dediğim gibi sıklığını bilmiyorum, belki arttırabilirim ama haftada 2'yi aksatmamak istiyorum.
Bazen bant yayın, bazen canlı yayın şeklinde devam edeceğiz. Yorum yapmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Daha ne diyeyim? Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Baybay.